Herkese tekrar merhaba. Katılımcılarımız yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Zaman kısıtlı olduğu için biz de yavaş yavaş başlayalım. Bugünkü konumuz çalışan gelişimine yön veren İK trendleri. Biliyorsunuz böyle en az ayda bir kere olmak üzere. Hepimizi genel olarak neler ilgilendiriyorsa Dale Carnegie olarak araştırıp bunlarla ilgili kısa yarım saatlik seanslarda o bilgileri paylaşıyoruz. Artık bu bir gelenek haline geldi. Bugün de İK trendlerine konuşacağız. Aslında baktığınızda bütün webinarlarda konuştuklarımızın genel bir çatısı üzerinden devam edeceğiz. Çok büyük bir değişim geçirdik. Çok büyük bir kaosun arkasından gelen bir değişim geçirdik. Bu değişimi en hızlı şekilde nasıl fırsatlara çeviririz? İş hayatı profesyonelleri olarak bugün yarım saat içerisinde onu konuşuyor olacağız. Ben Deniz Uzuner, Dale Carnegie Akademi'nin hem eğitmenlerindenim hem de satışından sorumluyum. 2015'in başından beri eğitimde Murat'la birlikte olacağız. Murat, istersen sen de kısaca tanıt kendini. Herkes hoş geldi. Benim adım da Murat Kurt. Takım arkadaşıyız Deniz'le. Ben de eğitmenim. Aynı zamanda eğitimlerin içeriklerinden sorumlu olmak gibi ayrı bir görevim de var. Yarım saatlik bir süre içerisinde bir dünyayı konuşma hedefimiz var. O yüzden olabildiğince merak uyandırmak, bir takım bilgiler paylaşmak, bazı şeyleri biraz daha netleştirmek gibi bir hedefimiz var. Bakalım, keyifli bir webinar olacak gibi gözüküyor. Teşekkürler Murat. Murat'ın da dediği gibi gerçekten bir dünyayı sığdırmak söz konusu oldu. O yüzden başlıkları bayağı bir konuştuk. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz dünyanın şartları, bu bunny dünyası dediğimiz dünyanın şartları yeni ihtiyaçları ortaya çıkardı. Hepimiz için aslında hayatın her alanında. Bunları iş hayatı özeline çektiğimizde bu ihtiyaçları karşılayacak hangi trendler ön planda? Hem dünyada hem Türkiye'de en çok nelerin üzerinde çalışılıyor ki bu kaosu ve değişimi bir fırsata çevirebilelim. Bunları biz burada kısıtlı vakit içerisinde en geniş anlamda kapsayabilecek 4 başlık altında inceleyeceğiz. İlk başta bir well-being odağında işin yeniden tasarımını konuşacağız. Daha sonra meşhur yetkinlikleri yeniden belirleme, bu ihtiyaçları yetkinliklerle nasıl eşleştireceğiz? Bunu konuşacağız. Daha sonra çalışan önderliğinde gelişim yolculuğu, aslında bütün bunları hepsi bir çatı içerisinde akan konular, birbirine çok bağlantılı. Bundan bahsettikten sonra aslında İK'nın en çok gündeminde olan hem dünyada hem de bizim gördüğümüz, konuştuğumuz müşterilerimizle ve araştırdığımız kadarıyla Türkiye'de yetenek savaşları üzerinde konuşacağız ve bunlara da İK perspektifinden, İK çerçevesinden bakmaya çalışacağız. Bunny dünyasını çok konuştuk bu webinarlarda. Deniz'ciğim, mikrofonunu bir açabilirsen. Peki. Mikrofon sesimi mi yükselteyim? Yok, şu an açıldı. Tamam. Tamam, özür dilerim. Önce bir kapsamı değerlendirmek açısından içinde bulunduğumuz şartları tanımlayan bir terim var. Artık hepimiz aşina olduk. Bunny terimi içinde bulunduğumuz değişimin sertliğini ve hızını ifade edecek bir terim. Baktığınızda içinde bulunduğumuz dünya bizi son derece kırılgan. Bugün elinizde sapasağlam tuttuğunuz herhangi bir şey yarım paramparça olabiliyor. Bu kanın oynaklığından farklı olarak volatilitenin çok yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu da insanların üzerinde çok büyük bir gerginlik yaratıyor. Hem belirsizlikten hem de daha önce karşılaşmadığı şartlarla mücadele etmesinden dolayı. Bu yüzden de çok fazla ve çok yönlü değişkenler var. Ve hepsinin belki de toplamı daha önce karşılaştırabileceğimiz durumlar olmadığı için mantık içerisinde bunları cevaplamakta çok zorlandığımız bir dönemdeyiz. Şartların bu kadar keskin olduğu bir dönemde doğal olarak insan zihni için son derece gergin ve zorlayıcı bir durum ortaya koyuyor. O yüzden hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda hepimiz mental olarak
e, büyük baskı altındayız. Daha evvel çok rahattık da şimdi değişim başlamadı tabii. Her zaman değişimin içindeyiz. Ama değişimin bu kadar hızlı keskin olduğu, 5-10 yıllık planları öne çekmek durumunda kalabildiğimiz bir dünyadayız şu an. Baktığımızda bu mental gerginlikle, sadece mental değil fiziksel anlamda da büyük problemler yarattı yeni dünya bize. En öne çıkan kavram well-being oldu biliyorsunuz iş hayatında. Şimdi well-being'i burada bir tanım olarak koyduk. Well-being'i de böyle İngilizce bir terim olarak kullanmak belki böyle tuhaf gelebiliyor. Çok farklı kullanımları olabiliyor. Biz iyi olma halini tercih ediyoruz. Şu an zindelik olarak da çok kullanılıyor. Ama kelime daha çok da well-being olarak İK'nın hayatında oturmuş durumda. Aslında tanım olarak baktığınızda iyi olma hali ama bütün fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal anlamda sağlığı toplam olarak ifade eden bir kelime well-being. İK'nın çok uzağında ya da yabancısı olduğu bir konu değildi ama daha çok fiziksel iyi olma hali, fiziksel anlamda hani bu Maslow'un en altındaki piramidin oradaki şartları sağlama konusunda daha antrenmanlı olduğumuz, zihinsel ve ruhsal anlamda sağlık durumunun iş yerinin ya da İK'nın sorumluluğunda çok da fazla görülmediği bir dönem yaşadık. Ama baktığımızda iyi olma hali, sağlıklı olma hali tek başına fiziksel bir durum değil. Zaten ikisi de birbirini çok fazla etkiliyor. Şu şekilde birleşenlerini tanımlıyoruz biz. Well-being'in, zindeliğin, iyi olma halinin fiziksel, mental ve sosyal durumlarını. Şimdi mental ve sosyal anlamda çok büyük bir gerginlik ve baskı hissediliyor. O yüzden de hem İK'nın hem de bütün iş stratejilerin en üstünde bu kavram var. Neden bu tarafa bu kadar ağırlık vermek durumundayız Murat, ne dersin? Şimdi tabii well-being dediğim zaman zindelik, iyi oluş ne dersek diyelim şu genel kavrama hep oturuyor galiba. Hani bilim bazı şeyleri keşfediyor, iş dünyası takip ediyor. İlk bu kavram ne zaman ortaya atıldı diye baktığımızda 1946 senesi. Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlıyor ve sağlığı tanımlarken sağlık sadece fiziksel hasta olmama hali değildir. Bu üç tane kavram çerçevesinde de iyi olma halidir diye tarif ediyor. Ama hani son dönemlere geldiğimizde yani trendi konuşuyoruz, trendleri konuşuyoruz. Bugün çok daha ön plana çıkıyor. Hani biraz daha netleştirmek gerekirse fiziksel taraf zaten çok net. Mental tarafta hani bilişsel well-being, hani bilişsel işte kognitif kavramayla alakalı bunu çalışan tarafına uyarladığımızda yeni beceriler elde etme, kavrayışını arttırmak olarak belki konuşabiliriz. Duygusal well-being zaten çok net. Eksikliği tarafında stres vesaire gibi pek çok bozucu etkiyi beraberinde getirebiliyor. Sosyal well-being dediğimizde de diğerleriyle yapıcı, sağlıklı ilişkiler kurabilme, bunu sürdürebilme halini anlıyoruz. Dolayısıyla böyle üç kompartıman halinde incelediğimizde son dönemde özellikle bu işte Covid diyelim artık adına ne dersek diyelim, izolasyon döneminde özellikle bu mental ve sosyal taraf çok daha ön plana çıkıyor. O anlamda atılması gereken adımlar hani buradan böyle aksiyonla ilgili bir şeyleri konuşmamız gerektiğinde de buraların çok ön plana çıktığı dönemleri yaşıyoruz. Kesinlikle. Satışta hani hep de konuştuğumuz aslında bütün İK yöneticilerinde de bunlara çok önem verildi. Bunun ön planda olduğu, ajandalarında en üstte olduğu, bize gelen eğitim taleplerinde de böyle gözüküyor. Ama şöyle de bir tablo var Murat. Buna ne diyeceksin? Evet, bu Deloitte'in yaptığı bir çalışma. Tam bir perspektif çalışması aslında. 9 tane konu var. 9 tane konuyu üst düzey yöneticilere ve çalışanlara sorup bunu önceliklendirmelerini istiyorlar. Çok tahmin edilen bir şey şu ki mutlaka farklılık olacaktır. Ama hani bugünün gündemine bağladığımızda bu farklılıkta bizim böyle spot altına almamız gereken nokta çalışan zindeliğinin geliştirilmesi konusu. Bu çalışan tarafından o perspektiften bakıldığında en üst sıralarda, üçüncü sırada ön plana çıkıyor. Üst düzey yöneticilere baktığımızda bugünün
Yani well-being diyoruz, orada farklı boyutlar var diyoruz. Kurumsal well-being de olabilir, finansal well-being de olabilir. Üst düzey yönetim biraz daha işin herhalde rekabetçi tarafına yorumlamak gerekirse odaklandığını görüyoruz. İşte müşteri deneyimi, inovasyon, maliyetin azaltılması vesaire gibi. Ama çalışan tarafına baktığımızda işin rengi pek öyle değil. Yani burada biraz bana bakın, beni görün. Tamam, anlıyorum senin önceliklerini ama bunu yapabilmek için benim bu tarafta desteğe ihtiyacım var gibi bir yorum burada yorumluyoruz sonuç itibariyle bunu. Evet. Böyle bir resim çıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi bu Deloitte'un çalışması kapsamlı bir çalışma. Çalışma bilgileri alt tarafta da yazıyor. Peki pratikte bizim karşılaştığımız bununla ne derecede örtüşüyor, örtüşmüyor? Belki bugün için hani önemli bir şey de o. Büyük oranda bunu doğrulayan, değil mi? Evet. Geri bildirimler, görüşler alıyoruz. İhtiyaç analizini biraz daha derinleştirdiğimizde kurumlar nezdinde. Ne dersin Deniz? Yani kesinlikle talep olarak, konuşma olarak özellikle İK yöneticileri, bu arada bu araştırmanın daha alt kırılımının da İK yöneticilerine sadece yapıldığı zaman üst düzey yöneticilerine çok daha yukarıda çıkıyor. Ama total yöneticiler arasında bakıldığında bu sıralama bayağı düşüyor. Çok program anlamında, eğitim anlamında çok talep geliyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü hiç deşilmeyen eğitimlerimiz bu dönem well-being'e iyileştirilmesi yönünde çok konuşuyoruz İK yöneticilerimizle, ama tabii ki eğitim bunun bir parçası. Ama bütün organizasyonun bu anlamda zindelik kültürüne geçmesi gerekiyor ki burada biraz daha yol var gözüküyor. Yani biz İK yöneticileri olarak ne yapabiliriz? Birkaç böyle ipucuna baktığımız zaman, dediği gibi Murat'ın hep baştan beri, bunların hepsi birer büyük dünya, ama ilk başta zaten hani McKinsey'in raporlarında hem HBR'ın raporlarında ilk başta üst yönetimin desteğini alıp bu işe başlayın. Çünkü mental well-being'in en önemli parti olarak çalışanların beklediği şeffaflık, açık iletişim, bütün kanalların kullanılması ve bunun gündeme alındığının bilinmesi. Daha sonra bu konuda mevcut durumu tespit etmek için bir anket hazırlayın ki çalışan bağlı anketlerinde bu var. Ama burada well-being ile ilgili kısımları çalışıp bir anket hazırlayın. Mutlaka çalışanları içine dahil edin. Zaten well-being'in tanımı bu. Hedefinizin ne olduğunu spesifik belirleyin. Bunun duyurusunu mutlaka yapın ve bununla çelişecek değil, destekleyecek mesajları sürekli verin. Liderleriniz yine her zamanki gibi lidere çok rol düşüyor. Bu işte destek ve rol model olmalı ve de çalışanlarınızı bunu sürekli destekleyecekleri, konuşacakları platformlarla besleyin diyor. Yani bir eğitimin çok ötesinde bütün yönetimin, bütün şirketin arkasında olduğunu gösterdiği, kültüre dönüşmeyi istekli olduğunu, hedefler arasında olduğunu gösterdiği bir plan gerekiyor bu yolda ilerlemek için. Çünkü birazdan göreceğiz, büyük istifa diye de bir şey var ve burada well-being'in önemi daha da öne çıkıyor. Bu Bunny dünyasında sadece bu anlamda bir dönüşüm, değişim gerçekleşmedi. Bütün yetkinliklerin değişmesi gerekiyor. Aslında buradan da baktığımızda Murat, yine iyi haber. Yine İK trendleri arasında herkes de bunu kabul ediyor. Artık bunu destekleyecek, gelişimi, adaptasyonu ve dayanıklılığı takdir edecek bir kurum kültürü oluşturmamız gerekiyor. Yetkinliklerin değiştirilmesi gerekiyor, geliştirilmesi gerekiyor. Teknoloji ve insanı nasıl bir araya getireceğimizin belirlenmesi gerekiyor. Biz de bu yetkinlikleri belirlemek için bir araya gelip İK yöneticileriyle yaptığımız moderasyonda aynı sonuçları aldık. Çok şahane. Peki genel olarak yapılan araştırmalara da baktığımızda, aslında McKinsey'in raporuna da baktığımızda temel olarak belirlediği 4 alanı seçmiş ki hani uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hep konuştuğumuz yetkinliklerin biraz daha dışında, daha genel ama çok önemli olduğunu altını belirleyerek bazı yetkinlik alanları belirlenmiş. Bizim de bu arada yine söyleyeceğim, bizim DK'lik olarak yaptığımız moderasyonda çıkan sonuçlarla inanılmaz el ele. Bu 4 alan var. Ne diyorsun bu 4 alan için? Senin yorumun nedir Murat? Evet, yani bu 2021'de yapılmış bir araştırma sonucu. Tabii bu araştırma sonuçlarının sıklıkları artıyor. Her şey Evet. hızlı değiştiği gibi pek çok şey de değişiyor. Ama şimdi mesela burada baktığımızda
Yani dijital bir çevrede faaliyet gösterebilme yetkinliğini geliştirme. Bu artık bugün hani belki yeni bir trend olarak değil, içinden zaten geçtiğimiz, hep bir uyumlanma gayreti içinde olduğumuz bir şey. Dolayısıyla bu en tepedeki böyle bir motto olarak söylenen ifade, işte verimliliğe odaklanmıştan Evet. değişime uyum sağlamaya yönelilmiş bir organizasyon. Bu hani kavramsal olarak hani verimlilik çok önemli bir şey değil artık anlamından ziyade, hani o farklılıktan ziyade tabii ki çok önemli bir şey hala. Ama verimlilik biraz bugünle alakalı bir şey. Evet. Yani değil mi? Yani bugünün meselelerini masaya yatırmak, çözmek, etmek ve her zaman da güncel olacak. Ama artık o da diyor ki bu çalışma, o da oradan biraz alıp artık değişime nasıl uyum sağlayacağız konusuna çevirmek gerekiyor. Bunun da hani yolları olarak dijitalleşmeyi zaten artık de facto bir durum herkes için. Yani alışveriş yaptığımız market bile hani bundan 20 sene önce belki komik gelecekti. Dijitalleşmenin peşinde. İşte görüyorsunuz orada bir markette, sokak, kenar köşe mahalle bir yerde biz de artık bilmem ne platformundayız yazıyor. Yani oralara kadar gelmiş bir teknoloji boyutunun hani kurumlardaki karşılığı tabii çok bambaşka oluyor. E, Bu yenilikçilik, yaratıcılık dediğimiz kısım tasarım ve inovasyon ihtiyacına cevap verebilecek becerilerle donatılması kimselerin, e, bunu destekleyen ortamların yaratılması yönünde yapılacak ne diyeyim işler kurumlar içerisinde önemli bir nokta. İşbirliği hangi trende bakarsanız bakın, hangi orta uzun vadeli trendlere bakarsanız bakın hep o listelerde zaten kendine yer bulan bir kavram. Hiçbir zaman güncelliğini yitirmiyor. Öbür taraftan işte bu uyum sağlama, değişimin getirdiği zorluklar karşısında yıkılmama veya geri gittikten sonra tekrar ileri adım atma dediğimiz dayanıklılığı inşa etme, kurumları bir sonraki seviyeye veya rekabetçi ortama taşıyacak ana unsurlar olarak ön plana çıkıyor. O anlamda Deniz hani güzel bir şey olarak görüyorum bunu, bir çerçeve olarak görüyorum ben de. Kesinlikle, çünkü hani oradaki açıklama da senin söylediğin de çok önemli. Hani eskiden diyor yaptığımız McKinsey alıyorduk bir görevi. Bunu en verimli halde nasıl icra eder diye yapması gerekenleri sıralayıp o göreve göre tamamen verimliliğe odaklanmış yetkinlikler ve hedefler veriyor. Bunu yapmanın diyor bir getirisi yok çünkü görevin tanımı, işin tanımı hayat o kadar bunny, o kadar sert ki, hızlı ki bunu sürekli yapma, bütün bu değişime, bu hızlı ve keskin değişime dayanabilecek yetkinlikleri geliştirmek. Onun için odağı tamamen aslında değiştirmek yetkinlikleri tasarlarken. Hı hı. Bunu da yapmak için çok çabaladıklarını ve bunu gördüklerini biliyoruz, görüyoruz İK yöneticilerinin. Herhalde birazcık hızın ve uygulamanın daha artması gereken bir alan. Hani böyle küçük tiplerimiz var. Murat, ne diyorsun mesela yeni yetkinlikleri yeniden belirleme stratejisine şöyle bir baktığında en kritik olarak hangilerini görüyorsun? Şimdi burada yani herkes görüyor. Kritik olarak hangisini görüyorsun dediğinde biraz daha temel bir şeyi ifade ettiği için ve biraz daha böyle aksiyona dönük hani bugünün hedeflerinden biri de böyle biraz daha odaklanalım bazı konulara dediğimizde hani dördüncü madde bu işte hemen başlayın, hızla test edin, tekrar tekrar yineleyin. Değil mi? Bu işte çeviklik kavramı içine Evet. giren böyle işte büyük planlar, projeler, hadi bir oturalım büyük şeyler, toplantılar bilmem falan. Başlayın. Yani başlamanın daha önemli olduğu zamanlardayız. Bu İK tarafında da çok farklı değil. Yani başlamak, işte bu daha hızlı hareket edebilen, dolayısıyla inovasyona, Evet. değişime, uyuma daha kolay adapte olabilen, değil mi? Küçük şirketler gibi davranmaya çalışın. Bu da aslında Evet, bu sürekli hani, bunu söylüyor McKinsey'de raporunda. evet Küçük yani şirket harekete gibi davran. geçmek gerekiyor. Evet, Test etmek hani oldu olmadı hani tabii bu şey değil hani böyle kervan yolda düzülür mantığında bir evet, dengesiz bir yaklaşım değil ama eskisine göre daha hızlı hareket etmek, neyin olup olmadığını görmek, sonrasında tekrar iyi gidenleri devam edip değil mi? Diğer kısmı değiştirerek devam etmek. kesinlikle. Dolayısıyla burada da işin aslında konuştuğumuz temelindeki şu mantık var. Yani bu hız artıyor. Yani orada kaybedeceğimiz zamanla aslında bambaşka bir nokta bu sefer devreye girmiş oluyor. Geç kalmış oluyoruz. Hani o Evet. anlamda.
Evet. Öbür taraftan zaten yetkinliklerin uyumlandırılması, değil mi, bu şeyin ihtiyaçlara cevap verir halde olması, o da ancak o zamanı yakalamakla alakalı bir şey. Tabii. Bir de tabii özellikle hani yeni iş modelinizde en kritik grupları ve yetkinlikleri belirleyin kısmı da çok önemli. Düşünsene işte ne bileyim perakende mağazacılıktan online mağazacılığa geçmiş şirket. Hani en kritik olarak oradaki değil mi satışçıların bambaşka bir yetkinlik setine ulaşmaları gerekiyor. Ya da Tabii. bilmiyorum liderler kritik grup olabilir, yetenek olabilir. Ama bunu belirleyin. Küçük bir şirket gibi davranın da o da var. Yani küçük gruplarla kritik pozisyonları belirleyerek ve mutlaka önde söylediğimiz o 4 grubu şey alarak ne diyelim 4 yetkinliği temel alarak. Kesin, kesin. Evet. Yani bir sürekli bir ortamı gözle, ihtiyaçları belirle, uygun, değil mi, yetkinlik gelişimlerini tespit et ve hızlı harekete geçerek aksiyona çevir Evet. artık bu işleri gibi bir mesaj Kesinlikle. çıkartabiliriz burada. 3 numarada da zaten bu yetkinlik açıkları neyse herkes için bunu özelleştir ve öğrenme yolculuklarını ihtiyaca göre kur diye bir madde var. Bu da bizi bir sonraki trende getiriyor aslında. Çalışanın önderliğinde gelişme yolculukları. Yetkinlikleri çıkardık. Yetkinlikler bunlar. Organizasyon olarak bunları aldık. Çalışan ihtiyaçlarını en iyi organizasyon bilir dediğimiz yapıdan çalışanların ilgi alanlarını keşfetmede tercih hakkı sunan, kendi yolculuklarını oluşturmasını sağlayan ve bunun içinde çalışanın kendinin keşfetmesini, nerede yeterli olacağını, nasıl bir yolculuk isteyeceğini sağlayan, imkan veren hem kültür hem de teknolojinin olması gerektiği de en büyük trendlerden biri. Hatta onunla ilgili şöyle ipuçlarına baktığında Murat, burada en çok neler çarpıyor senin gözüne? Ee, evet, yani burada bizim Dale Carnegie'nin alameti farikalarından olan bir altın kitabımız var. Onun Evet. üçüncü Evet. prensibi diyor ki güçlü bir istek uyandırın. Yani insanlarda bir şeyi onlara yaptırmanın en garantili yolu o şeyi yapmayı istemesi. Dolayısıyla burada mesela birinci madde bu gelişimi Öğretiliyor. sahiplenmeyi öğretin. Evet. Bu tabii bunun arkasını doldurmak gerekiyor. Nasıl sahiplenecek? Dolayısıyla belki onu biraz konuşmak lazım. Yoksa baktığında hani teknoloji anlamında en azından çalıştığımız şirketlerin çok büyük çoğunluğunda değil mi? Bu yolculuklar için altyapıda sistemler de var. Sistemlerin işler hale gelmesi, hatta bu sistemlerden haberdar olmaları çalışanların ve bunları kullanmaya istekli olmaları daha büyük problem olarak gözüküyor. Teknolojik boyuttan çok. O yüzden de bir numaraya bunu koyuyor zaten çoğu araştırma. Evet, dolayısıyla buradaki kritik yani o sahiplenmeyi öğretin kısmı. Onun arkasını Evet. doldurmak gerekiyor. İyi de bunu nasıl yapacağız? İşte bir Hmm. tanesi bu, aslında alttakiler biraz ona destek Evet. sağlayan şeyler. Yani esnek öğrenme fırsatları sağlamak. Yani hani bir çözüm herkese uyar mantığında değil. Evet. Değil mi? Yani kişinin de kendi gelişim sürecinde en azından belli bir marjlar dahilinde, değil mi? Her şeyi belki hani sıfırdan tasarlatmak gibi bir şey söz konusu olmayabilir ama kendi şeyi içerisinde bunu yapabileceği araçları ona sunmak. Daha doğrusu ne diyelim, fırsatları sunmak önemli bir konu. Artık bugün biliyoruz ki yetişkin öğrenmesinde kişilik özellikleri, insanların sadece hani ne iş yaptıkları kısmı değil, kim oldukları kısmı da öğrenme biçimlerini etkiliyor. Oraya biraz odaklanmak herhalde önemli olacak. Organizasyonel liderliğe güven yaratını belki biraz açmak Evet. gerekirse, hani böyle kavramları çok üst üste getirmek istemiyorum ama çalışan bağlılığını doğrudan etkileyen temelde 3 tane şey var. Hani kişinin birinci kademe yöneticisiyle olan ilişkisi, üst yönetime duyduğu güven, bir de kurumdan duyduğu gurur şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Bu liderliğe güven duyması durumunda kişinin kendini adapte etmesi, gelişime dönük bir istek duyması da tetiklenecektir diye düşünüyorum. O anlamda buraya da yatırım yapmak önemli bir Evet. gelişim alanı gibi duruyor pek çok kurumumuzda. Kesinlikle.
Bir de 5 kuşağın birlikte çalıştığı ilk döneme giriyoruz. Her Evet, olay birinin tabii. ayrı bir öğrenme tarzı, isteği, yolu, tutkusu var. Ve bunların her birine hizmet edecek yolları kurmak kesinlikle çok zor, ama bu yolları kurmayı öğretmenin bence kesinlikle çok daha önemli olduğunu ve burada yine liderlere çok önemli bir görev düştüğünü, rol model olmak açısından bence söylüyor. Bir altı da mesela kritik Murat, koçluk yapmaları için yöneticilerin tutkularını canlandırın diyor. Çünkü bu dönemde o tutkuda büyük azalma var. Hem fiziksel mesafelerden de dolayı, hem o body dünyasının etkisini herkesin eşit derecede, belki liderin biraz daha fazla hissetmesi anlamında da var. Ama bunları bir an önce halletmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir durum var dünyada. Hepimiz artık biliyoruz. Büyük istifa diye bir çağ yaşanıyor ve artık yetenek savaşları olarak adlandırılıyor bu talent war. Çünkü gösteriyor ki araştırmalar, çalışanların %39'u bu yıl işten ayrılmayı ya da kariyerlerini değiştirmeyi düşünüyorlar. Bu %39'da da, bu da Z kuşağında ise %52 gibi bir orana denk geliyor. Pardon. Ve sordukları zaman maaşı ilk üç maaşın önemli, ilk üçte önemli bir yer tuttuğunu söylüyorlar. Sadece maaş demeyelim, diğer hijyen şartları, ama sadece %59'u bunu söylüyor, ama sadece %22'si birinci sırada olduğunu söylüyor. Bu zaten hani çok uzun zamandır motivasyon teorilerinde de konuştuğumuz bir şey. Zaten ekonomik anlamda da hani sürekli bu benefitleri ayarlayarak bir yerleri desteklemek mümkün değil. Peki bu yetenek savaşlarını kim kazanacak? Hani biz satış olarak da Dale genel olarak da hep konuştuğumuz, gördüğümüz, en çok talep aldığımız kısım, yeteneği nasıl elimizde tutacağız ve yeteneği nasıl çekeceğiz gibi bir durum çok önde geliyor. Şimdi doğal olarak yetenekleri elde tutmak ve çekmek için güçlü bir yetenek havuzu sahip olmak için stratejilerimizi belirleyin ki bununla ilgili ayrı webinar da yapmışız, ama şu an için belki de en önemli kavramlardan biri EVP kavramı. Bu USP gibi, Employee Value Proposition, sizi bu yetenek savaşında galip getirecek çalışan değer teklifiniz ne? Neyi farklı yapacaksınız? Ne diyorsun Murat? İşte bu bazı şeyler, sloganlar çok şey anlatıyor. Memnun çalışan, memnun müşteri şeyi var ya. Yani sonuçta böyle ben şeyi görüyorum Deniz. Hep böyle bir adım geri atmak gerekiyor. Yani Evet. burada konuştuğumuz konu da o zaten. Yani aslında temelinde hedeflenilen şeyler aynı. Yani her kurum günün sonunda memnun bir, sadık bir müşteri oluşturmak istiyor. Ama hani rekabet öyle koşullarda ki, işte bu son konuştuğumuz dönemlerde özellikle hani daha geriye gelip hani daha bunun arkasında ne var onu çözmeye çalışmak hep daha rekabetçi kılıyor. Hani çalışan tarafındaki bu işte çalışan değer teklifi dediğimiz şey aslında o. Yani çalışanı adeta bu sefer bir müşteri yerine koymak, Tabii, onu elde tutmak, tabii. onun sadakatini sağlamak. Yani bir tık geriye alıp orada bunu çözmeye çalışmak. Tabii bu her biri bunların ayrı bir konu başlığı ve her biri için oturup Aynen öyle. konuşmak lazım. Yani bugünkü amacımızı hani o çerçevede kaldığımızda şeyim o, hani yorumum o. Kesinlikle. Ben 5'in de Köküne çok çok iniyoruz. önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birlik amaç duygusu, purpose, şu soruları cevaplamaya hazır olması gerekiyor şirketin. Özellikle yeni kuşaktan gelen. Dünyaya katkınız nedir? Şirketinizin amacı nedir? Benim amacımla nerede kesişebilirsiniz? Ne yapıyorsunuz? Daha manevi boyutta, ruhani boyutta, vizyondan, stratejiden çok daha öte, değerlere dayanı, duyguya hizmet eden bir amaç duygusu vermesi gerekiyor ve çalışan değer teklifinde çok özelleştirilmesi gerekiyor. Çünkü dünya orada uzaya gitmiş durumda. Mesela Price Waterhouse'un, yanlış hatırlamıyorsam, paket tekliflerinin arasında yeteneklere yaptı. Yetenekleri değil, bildiğim kadarıyla bütün kadrosu için açtı. Kısırlık tedavisinde 7 güne kadar özel danışmanlık ve onun içinde özel paket teklif var. Şimdi o kadar hassas, o kadar ince bir şey. Bu seviyeye kadar yanında olduğunu, bu seviyeye kadar ilişkiyi özelleştirmeyi gösterdiğini ortaya koyan ve diğerlerinden kendini farklı kılacak ve aradaki ilişkiyi daha böyle mahrem konuları, kırılgan konuları da
ortaya koyarak daha da derinleştirecek çok acayip çalışan değer teknikleri geliyor. O yüzden yetenek savaşları zor savaşlar olacak. Günün sonunda baktığımızda çok zor gözüküyor şartlar ama bu şartlar aslında çok da büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle İK profesyonellerine bakış açısı anlamında. Pandemi ile birlikte İK bölümleri çok yoruldu. Çok hızlı çalıştı. Çok hızlı aksiyon aldı. Ve baktığımız zaman da gerçekten bu dönüşümde çok önemli yer tuttular. Stratejik anlamda bence önemli önceliklerini yukarı çıkarmak için çok büyük bir fırsat buldular. Baktığınızda zaten 2020 ve pandemi öncesi ve pandemi sonrası arasındaki farka İK'ya olan güvenin etkin bir şekilde arttığını görüyoruz. O yüzden bütün hani araştırmaların sonunda da bu fırsatı iyi kullanması gerektiği ve İK'nın artık kendi konumlanmasında buna göre yapması gerektiğini söylüyoruz. Ne diyorsun Murat? Deniz, o chart için şöyle bir şey kullanabilir miyiz? Hani güven biraz da ihtiyaçtan doğar. Öyle, doğru. Kesinlikle Yani, değil mi? Yani sonuçta daha fazla ihtiyaç var bugün. Yani hani bardağın dolu tarafını düşündüğümüzde İK artık işte hani iş gücünü yöneten, işte hani bildiğimiz pek çok hani daha konvansiyonel İK diyebileceğimiz işleri yapan bir İK'dan artık tamamen işin stratejisinde yer alan, yani böyle değildi demiyorum son zamanlarda ama bunun dozunun artık iyice arttığı, yani ben işte stratejimi kurarım, organizasyonumu yaparım, ondan sonra devam ederim den çıkıp artık İK'yı her sürecin içine katan yapıların rekabette ön plana geçme şansı artıyor. Bunu da gördüğü için zaten kurumlar, az önceki tablo biraz onun da sonucu, hani biraz önce söylediğim gibi, bence benim kişisel kanaatim. Dolayısıyla işi yeniden kurma, bu değişim dediğimiz aslında her değişim olduğunda iş yeniden kuruluyor. Yani değil mi? Yani teknik Kesinlikle olarak baktığımızda yeni oyun, yeni kartlar dağıtılıyor. İK'nın oradaki rolü her geçen gün artıyor. Dolayısıyla İK'nın da buna cevap verecek şekilde bir yanıt bulması gerekiyor. Bir hareket tarzı belirlemesi gerekiyor herhalde. Bu da bir mesaj İK tarafından baktığımızda. Kesinlikle her değişimin sonundaki fırsata en büyük örneklerden biri bu. Konuştuğumuz, dediğimiz gibi en başta da kavramların her birinin altında derin çalışmalar, konuşmalar, görüşmeler var ama bu yarım saatlik kısımda biz birazcık daha ipuçları ve genel şemsiyeyi sunduk Murat'la size. Hepimiz büyük bir değişimin ortasındayız. Çok zordu başı. Ortası da çok karışık. Sonunun muhteşem olacağına inancımız var bizim. Hep beraber daha insan odaklı, daha duygulara hizmet eden, daha farklı bir iş dünyasına ve kültüre doğru gidiyoruz. Ve İK'da bunun en önemli itici güçlerinden biri olacak. Hepsine ayrıntılı konuşmayı sizlerle çok isteriz. Biz sadece buna hazırlanırken bile böyle saatlerce keyifle konuştuk. Bizim kendi yaptığımız bütün araştırmalar, kurumlarımızda, konuşmalarımızda aslında fikren aynı yerde olduğumuzu çok net gösteriyor. Aksiyona geçmek için de her zaman yardımımızı, desteğimizi vermeye, karşılıklı olarak birbirimizden beslenmeye hazırız. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz bilgiler için. İyi günler. Teşekkür ederiz İyi çalışmalar. katılımınız için. Sizlere de.